YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çok lezzetli, harika kavurmanın tarifini vereceğim. Yapımı çok pratik. Küçük bir düdüklü tencerem var. Onda yapacağım. Tencerenin altını kaplayacak kadar ben zeytinyağı kullandım. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. İyice yağ ısındıktan sonra etleri içine bırakıyorum. Etin miktarı değişebilir. İster 1 kilogram, isterseniz yarım kilogram. Kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Ben burada 700 gram kadar yağsız dana kuşbaşı et kullandım. Yüksek ateşte sotelemeye başladım. Gördüğünüz gibi etler yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı. Biraz daha bırakması gerekiyor ki yanmasın. Hiç su kullanmıyoruz. Kendi doğal suyuyla pişireceğiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık yarım su bardağı kadar suyunu bıraktı. Bu aşamada artık kapağını kapatacağız. Evet, düdüklü tencerenin kullanımını da göstereyim. Kapağındaki kırmızı noktayı gördünüz. Sapındaki demir çubukla yan yana getirip sola doğru çevirdim. Şimdi kaynamaya başladığında şurada 2 tane beyaz çizgi çıktı. Hemen ocağın altını en kısık ateşe aldım ve kısık ateşte sadece 20 dakika pişirdim. Açıyoruz kapağını. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekmiş ve sadece yağ kalmış. Şimdi artık ocağın altını açacağım. Tekrar yağında şöyle çok fazla kurutmadan hafif bir çevireceğim. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz bu aşamada. Ben kullanmayacağım. Evet, ocağın altını tekrar yaktım. Tuzunu ekliyorum. Burada ben fazla baharat kullanmıyorum kavurmada. Gerçek doğal kavurma gibi olsun istiyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Çeviriyorum. Tatlandırmak için de sadece çok az kekik kullanacağım. Şimdi nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Dokunsan dağılacak kıvama gelmiş. Bakınız hemen dağılıyor. Tam kıvamında, ne çok pişmiş ne de sert kalmış. Harika bir kavurma tarifidir. Şöyle bir çevirelim fazla etleri kurutmadan. Bunu dilerseniz kahvaltıda üzerine yumurta da kırıp yiyebilirsiniz. Veya pilavın üstünde sunum yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle çok az kokusu gelecek kadar taze dağ kekiği serpiştirdim. Taze kurutulmuş. Fazla baharat eklemiyorum. Çünkü etin tadının önüne geçsin istemiyorum. Çok az da şöyle bir tutam kadar da biberiye ekledim. Şöyle bir çeviriyorum. Artık kavurmamız hazırdır. Diyeceksiniz ki kavurma böyle mi olur? İçinde kuyruk yağı yok. İç yağı yok. Fazla yağ kavurmayı korumak içindir. Yağ kavurmayı korur uzun süre eğer saklayacaksanız, ki genellikle de öyle yapıyoruz. Kışlık kavurmayı şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle biz çepiç eti kullanırız. Çepiç eti keçinin daha 1 yaşına girmemiş halidir. Bir gün öncesinden kesilir, iri parçalar halinde parçalanır. İri tuza bulanıp bir gece tuzla bekletilir. Ertesi gün bakır kazanlarımız var. Onları da güzelce pişiriyoruz. Piştikten sonra da etlerini ayrı bir küpe, kemiklerini de ayrı bir küpe ayırıyoruz. Kemiklerini kışın çorbaların içine atıyoruz. Genellikle sık etini de sabahları kavurmalı yumurta yaparak tüketiyoruz. Bu böyle günlük hemen tüketebilmeniz için yapmış olduğum bir tarif. Hani demeyin hani kavurma böyle mi olur? Bu günlük hemen tüketeceğimiz için de çok fazla yağ kullanmadan yapmış olduğum bir tarif. Mutlaka da denemenizi öneririm. İzlediğiniz için de teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet, bal şeker olsun inşallah.